Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay tığ işi çanta yapımını anlatacağım. Sadece sık iğneyi yapmayı biliyorsanız bu çantayı yapabilirsiniz. Gerçekten sadece sık iğnelerden oluşan harika ve kolay bir tarif anlatıyor olacağım. Çantamın yapımında öncelikle ipimle başlamak istiyorum. Molly'nin Ribbon Kristal serisini kullandım. Aynı renkle yapmak isteyenler için şurada renk kodunu göstermiş olayım. İpim 200 gramda 100 metre. Ribbon bir iplik arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum dokusunu. Düz, şöyle kendinden simleri olan harika bir iplik. Sizler farklı ipliklerle de rahatlıkla bu çantayı yapabilirsiniz. Tarifimi verdikten sonra. Ben bu ipten arkadaşlar 3 adet kullandım. Tamamen 3 adet yeterli oldu. Ve tığ numarası olarak ise 4 milim bir tığ kullandım. Şimdi dilerseniz çantamı da şöyle sizlere yakından göstereyim. Öncelikle çantamıza taban yapımıyla başlıyoruz. Burası da sık iğne. Daha sonra duvar kısmına çıkıyoruz. Bunlar da sık iğne arkadaşlar. Sadece farklı bir batım tekniği uyguluyoruz. Ve bu güzel harika deseni elde ediyoruz. Şöyle bakın, oldukça büyük. Şöyle bir de kulp taktım. Dediğim gibi baştan sona sizlere tarifini anlatacağım. Çantamın ölçülerini de yine sizlere vermek istiyorum. Taban ölçümüz 25 santimetre. Taban derinliğimiz 6 santimetre. Yine çantamın yüksekliği 26 santimetre. Şöyle en geniş ağız kısmından ölçüyorum. Burası da 35 santimetre. Gerçekten çok ideal bir boyutta oldu. Videomun içerisinde sizlere tabandaki ölçülerle farklılıklar yaparak nasıl büyütüp küçültebileceğinizi, farklı büyüklüklerde de nasıl yapabileceğinizi tarif ediyor olacağım. Dilerseniz hemen kolay modelimizin anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve çantamızın taban yapımıyla videomuza başlayalım. İpimizi kilitledikten sonra 6 adet zincir yapalım. Bu bizim çantamızın taban genişliği. Daha geniş isterseniz burada zincir sayılarınızı artırabilirsiniz. Şöyle 6 tane zincir yaptıktan sonra geriye dönük 5. zincirimin içerisinden batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Her iki ilmeği de çıkartarak şu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Sırada gelen zincirime batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2, devam ediyorum. 3, 4 ve 5. sık iğnemi de yapıyorum. Bakın bu bizim taban genişliğimiz. Şimdi bir zincir yaparak örgümü ters çeviriyorum. Ve dibinden itibaren başlayarak yine bu sırada da 5 sayısını takip ediyorum. Yani 5 tane sık iğne yapıyorum. Şuradan da batıyorum ve 5'e tamamladım. İkinci sıramızı da oluşturduk. Şimdi devam edelim. Yine bir üst sıraya çıkarken bir zincir yapıp çeviriyoruz. Dibinden itibaren 5 sayısını takip ederek yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde ben 25 sıra olana kadar devam ediyorum. Hemen hızlıca kamera arkasında yapıp geleceğim arkadaşlar. 25'e kadar sıralarımı tamamlıyorum. Tabanıma 25 sıra olacak şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle ölçü olarak da sizlere vermek istiyorum. ...25 santim. Sizler bunu dilerseniz daha uzun, daha kısa, daha enli yapabilirsiniz. Bu tamamen çantanızın boyutunu değiştirecektir. Modelde bir bozulma olmayacaktır. Şimdi 25. sıramı yaparken
5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi şöyle son sık iğnemi tekrar yapayım sizlerle. Şimdi köşe dönüşünü anlatacağım çünkü. Bakın 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Beşinciyi de yine son sık iğne gözüne yapıyorum. Şimdi dönüş sağlayacağım için köşelerimde 3 tane sık iğne olması gerektiğinden buraya 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Ve toplamda 3 tane sık iğne yapmış oldum. Köşede 3 tane sık iğne var. 3 tane. Şimdi şu boşluklara batacağız arkadaşlar ve tepelere batacağız. Boşluklarda, tepelerde sık iğneler yaparak bir çerçeve oluşturacağız. Şöyle hemen boşlukta başlıyorum. Bir sık iğne. Şimdi şuraya batıyorum. Şuradaki boşluğa batayım, daha net alayım. Sık iğne yapıyorum. Boşluğa batıyorum. Sık iğne. Tepeye battım. Sık iğne. Yani hem şu ara noktalarına hem şu ara noktalarına sık iğne yapmış oluyorum. Şu şekilde ilerliyorum. Şimdi şu köşeye kadar geleceğim. Sık iğnelerimi yaparak devam ettim. Köşe noktasına kadar geldim. Bakın şu başlangıç olan ve ipimin olduğu noktaya kadar geldim. Şimdi bu köşeye batacağız ve bu köşede de yine 3 tane sık iğnemiz olmalı. O yüzden şöyle yapalım. Bakın şuraya 1, 2 ve 3 sık iğnemi yaptım. Köşe dönüşümü sağladım. Şimdi ipimi de yine yürütüyorum onu kaybetmek için. Şöyle sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum diğer köşeye kadar. Şimdi tam köşe noktasına yine geldim. Burada da 3 tane sık iğne olması gerektiği için buraya da yine 3 kez batıyorum. Dönüş sağlıyorum. Farklı bir sayıda da yapıyorsanız yine aynı bu şekilde bir çerçeve yapacaksınız. Yani şu sıranın sayısını şuradaki yapmış olduğumuz çerçeveyi değiştirmeyecek. Aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi devam ediyorum yine sık iğnelerimi şu kenarda yapmaya. Bu şekilde şu noktaya kadar geliyorum. Bu kenarda da sık iğnelerimi yaptım. Şimdi şu başlangıç noktama kadar geldim. Biliyorsunuz biz burada 3 tane köşede battık, artırım yaptık. Burada 3 tane artırım yaptık ve burada 3 tane artırım yaptık. Şimdi 25. sıramı başlattığım bu sırada bir tane artırım yapmıştım. Yani bir kere batmış oldum. Şimdi 2 tane daha yapıp burayı 3'e tamamlayarak bu kenar çerçeve işini tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde tam bir tur devam ettik ve köşelerde 3'er tane sık iğne olacak şekilde tamamladık. Şimdi bir sırada arka lobdan tek kanattan alarak sık iğne yapacağız. Şimdi sırada gelen şu sadece arka lobunu, bakın şöyle ikisini değil sadece tek kanadını, arka lobunu alarak sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi benim yapmış olduğum şu köşedeki 3 tane sık iğneye geldik. Bunun ikincisine, yani 3 tanenin tam ortasındakine buna çift batacağız arkadaşlar. 4 köşede de. Şimdi bakın şu 3 tanenin ilkini yapıyorum. Tek yapıyorum. Şimdi buraya çift sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir artırma yapmış oldum. Şimdi dönüyoruz diğer kenara, tek. Devam ediyorum. Tek olarak sık iğnelerimi yapmaya. Şimdi şu köşeye kadar geleceğiz. Bu köşede de yine 3 tane sık iğnenin şu arka noktasına, yani tam ortasındakinin arka lobuna yine çift batacağız. Ben oraya kadar ilerliyorum. Evet, köşe noktasına kadar ilerledim. 3 tane köşede sık iğnem vardı. Ortasına yine çift batarak yapacağım. Şimdi ilk önce şu bir tanesini yine arkadan yaparak kenarı tamamlıyorum. Köşe dönüşü için aynı noktada
2 tane sık iğne yapıyorum ve köşede dönüşü sağlıyorum. Yine arka loblardan sık iğne yaparak diğer köşeye kadar ilerliyorum. Bakın şuradaki 3 tane sık iğneyi yine belirledim. Şuraya çift batacağım için bu kısma da bir tane yapıp ve dönüş sağlayacağım noktada çift sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın burada çift batım yaptık. Şimdi yine devam edelim. Arka lob sık iğne şeklinde. Şu başlangıç noktamıza kadar gelelim. Evet, başlangıç noktama kadar geldim. Burada 2 tane köşede artırım yaptık. Burada ve burada yaptık. Şimdi son olarak burada da yine köşede artırım yapacağız. Köşede ortada olanı belirledikten sonra sık iğnemizi, bakın şurada bir tane kaldı. Bunu tek olarak yapıyorum. Köşede olan sık iğneyi ise çift batarak dört kenarda da artırma yapmış oluyorum. Şimdi benim burası sıra başlangıcım olacak. İp koparmadan dönerek sürekli duvar kısmını yapacağız çantamızın. Burada bir karışıklık olmaması için bu hangi köşedeydi bir üst sıraya çıkış diye düşünmek istemediğim için şöyle bir yer tutucu koyacağım. Sizler de böyle yer tutucuya da bir ip bağlayabilirsiniz. Yani çantamızı şu şekilde ördüğümüzde her buraya geldiğimde bir sıranın tamamlandığını anlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde bakın şöyle yükselecek. Ben bileceğim ki burayı bir tur yaptığımda işaretlediğim noktada tamamlamış oldum. Devam ettim. 2 bu şekilde göz önünde bulundurarak saymaksızın artık sıralarımı takip etmeksizin örmeye devam edeceğim. Şimdi desenimizi yapmaya başlıyoruz. Hemen şu kısımda başlarken şu kısımda bakın şu sık iğnenin dibinden şöyle batıyorum. Alt kısımdan batıyorum. Şu uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Bu çok sıkı olmayan, şöyle düz gelmesini sağladığımız bir ilmek olmalı. Bunu sık iğne yaptım. Şimdi sırada gelen sık iğnenin tepesine batıyorum. Kısa bir sık iğne yapıyorum. Şimdi sıradakinin dibinden batıyorum. Uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıradakinin tepesinden batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şöyle yakından göstereceğim. Desenimiz tamamen bundan oluşuyor. Bakın bir dibinden batıyorum. Bir tepesinden batıyorum. Bir dibinden batıyorum. Bir tepesinden batıyorum. Şimdi yine şu kısımdan değil de dibinden batarak ilmek alacağım. Yani bir uzun yapıyorum, bir kısa. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi son olarak kısa yaptık. Bakın şuraya geldim. Dibinden uzun sık iğne yapmak için ilmek yükseltiyorum. Şu şekilde. Şimdi tepesinden şimdi burada dibinden bunu da biraz serbest bırakıyorum. Şöyle daha muntazam gözüksün diye. Biraz daha ördüğümüzde bu uzun ilmekler daha net gözükecek arkadaşlar. Mantığı bu şekilde. Bir kısa sık iğne, bir uzun sık iğne şeklinde şu şekilde yapıyoruz. Bakın bu kısa, bu uzun. Sıradakinin şöyle dibine geçiyoruz. Bakın uzun, bir tane kısa. Artık tüm sık iğnelere bir kısa bir uzun şeklinde batarak ilerliyoruz. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada bakın şunlar uzun. Şurada da kısalar var. Uzun. Bu şekilde tam bir tur devam edelim. Başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Burayı da yine gösteriyor olacağım. Duvar kısmında desenlerimi yaparken başlangıç noktama kadar geldim. Şöyle hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın bunlar uzun battıklarım. Bu aradakiler kısa battıklarım. Uzun, kısa, uzun, kısa şeklinde ilk sıramı tamamlıyorum.
Benim desen sıramda başlangıcımı yaptığım ilk sık iğnem şuradaki uzun olan sık iğneydi. Şimdi ben sona kadar ilerledim arkadaşlar. Bir tane daha batacağım yer kaldı. Ondan önce şöyle göstereyim. Bakın sona yaklaşırken bir tane uzun battım. Bir tane kısa battım. Şimdi şu noktada da uzun batarak bitireceğim. Yani iki uzun yan yana, başlangıç ve bitiş birlikte olmalı. İki tane uzun. Eğer sizin burada tabanda ya da şu kenar sık iğnesini dönerken sayılarınızda hatalar oluştuysa, yan yana iki tane uzun denk gelmiyorsa, yani şuraya kısa bir sık iğne buraya uzun geliyorsa, aralarda kaynatarak arkadaşlar onu yedirin. Şu son iki tane sık iğnemizin uzun bitmesi önemli. Benim denk geldi. Sizler dediğim gibi farklı sayılarla yapıyorsanız ya da yanlış sık iğne sayısı battıysanız sökmeye gerek yok. Sadece dediğim gibi araya sıkıştıralım. Şöyle bakın, uzun, kısa. Şimdi şuraya uzun yapacağım. Birinci desen sıramı iki tane uzun yan yana gelecek şekilde bitirdim. Şimdi biz üst sıraya çıkarken zincir vesaire yapmıyoruz. Tamamen sık iğnelerle devam ederek ilerlediğimiz için burada iki tane uzunla bitmesi mühim. O da şöyle arkadaşlar. Şimdi biz burada tepeye batarak kısa bir sık iğne ile başlayacağız. Şimdi yandakinde ise uzun sık iğne yapacağız. Yani şuraya batacağız. Bir diğerinde kısa sık iğne buraya, uzun sık iğne buraya. Yani biz deseni kaydırıyoruz şu anda. Hemen başlayalım. Daha güzel göstermiş olacağım inşallah. Bakın, ilk yerime geldim. Buraya bir tane kısa sık iğne yapıyorum. Şu an desenim zaten otomatikmen kaymış oluyor. Ve burada da sıra takibimi yine şu yer tutucudan görebiliyorum. Şimdi uzunun tepesine kısa yaptım. Şimdi yandakine de buradan değil, şu noktadan. Bakın, diğeri buradaydı. Şimdi biz biraz üste çıkıyoruz ama uzun yapıyoruz. Yapalım. Şimdi uzunun tepesine geldim. Buraya kısa yapıyorum. Şimdi kısanın tepesine geldim. Aşağı batarak uzun yapıyorum. Uzunun tepesinde kısa sık iğne. Kısanın tepesinde de şöyle geri alta, bir sıra alta inip ilmek çıkartıp uzun. Şimdi köşedeyim. Burada da kısa yapıyorum. Bakın, hiç modeli değiştirmiyorum. Kendiliğinden şöyle yine göstereyim. Bakın, uzun, uzun, şöyle çapraz ilerlemeye başlayacak. Bir üst sıra geldiğimde de yine şuraya uzun yapacağım. Yani model böyle verev yan 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 kendiliğinden tamamen ilerleyecek. Yani şu sırayı düzgün kurduysak, birinci sırayı, zaten artık hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Desenimiz artık yolunda ilerleyecek inşallah. Şöyle devam edelim. Bakın, uzunun tepesine kısa yapmışım. Şimdi şuraya döndüm. Artık hiç artırma eksiltme yapmıyoruz. Aynen devam ediyoruz desen duvar sıramızda. Görmeniz için biraz ördüm. Bakın, deseni sadece yana kaydırmış olduk şöyle. Şimdi ben bu sırayı da tamamlayacağım arkadaşlar. Yine başlangıç noktama kadar geleceğim. Bir üst sıraya da çıkacağım. Yine orayı da göstereceğim. Kafanızda soru işareti kalmasın. Hemen hızlıca şu noktaya kadar yapıp geliyorum. Desen sıramda yine sıra başına kadar ilerledim. Biliyorsunuz biz şurada birinci sırada uzunla başlamıştık. Birinci sıranın sonunda da yine uzunla bitirmiştik. O noktaya kadar geldim. Ve şu an benim şurada uzun battım. Burada da bunun tepesinde kısa batmalıyım ki desenim yine kendiliğinden kaysın arkadaşlar. Bu şekilde buraya kadar yaptıysak artık gerçekten doğru kurmuş olduk çantamızın duvar kısmını. Şimdi bunun tepesinde kısa ile yaptığım için şimdi şu noktada, yani sırada gelenin dibine batacağım. Bakın, buradan
uzun olan sık iğnemi yapacağım. Şimdi uzunun tepesine de kısa yapacağım. Artık dediğim gibi modelimiz oluştu. Bakın şuraya. Şimdi kısa yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar sıralarımızı devam ettireceğiz. Ben yine size sıralarımı kaç sıra devam ettirdiğimi de gösteriyor olacağım. Bakın desenimizi nasıl kurduk. Şöyle görüyor musunuz? Yan yan ilerlemekte. Kendiliğinden uzunlar. Arada da kısalar. Bakın yan yan. Bir sonrakinde devam ettiğimde şurada uzun olacak. Yani şöyle yan devam edecek. Bakın. Şimdi şurada uzun olacak. Yan şekilde devam edecek. Modelimiz bundan ibaret. Şöyle bakın şöyle tabanımız da oluştu. Çantamızın duvar kısmını yapmaya başladık ve sık iğne ile sadece üste ve dibe batarak sadece sık iğne tekniğini kullanarak bir çanta yapıyoruz. Gerçekten çok hoş ve güzel gözükeceğinden eminim. Şimdi ben de sıralarımı tamamlayacağım. Sizlere o şekilde diğer aşamalarıyla çantamızın yapımını devam edeceğim. Hızlıca yapıp geliyorum. Çantamın duvar kısmının sıralarını tamamladım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. Yüksekliği de gayet iyi oldu. Şöyle sıra sayısını da yine sizlere belirtmek istiyorum. Şuradan başladığımızda tabandaki ilk desenden başlayarak şöyle yan olarak sayıyoruz arkadaşlar. Sıra sayım ben o şekilde belirteceğim sizlere. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde üst sıraya kadar saydığımda ben 33 sıra olana kadar yaptım. Yine santimetre olarak da ölçüsünü vereceğim. Dilediğiniz kadar tabi derinliğini artırıp azaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle yaptığımda şu taban kısmına kadar olan kısımda şöyle 26 santimetre derinliği elde ettim. Şöyle hemen gösteriyorum. Bakın bu derinlikte de üçüncü ipimde şu kadar bir ip kaldı. Bunu da artık son kapak kısmında şurada bir ilmek kaydırma yapacağım ve saplarımı dikerken kullanacağım. Şimdi şöyle ben hep aynı kenarda devam ettim. Burada bir üst sıraya atlama olmadığı için böyle dönerek devam ettiğimiz için istediğiniz belirlediğiniz yani başlangıç noktamızda belirlediğimiz kenardan iki karşı kenarı eşit sırada yaptık. Şimdi şu kenar kısmına geçeceğim ki buradan başlayıp burada bitireyim ve yani daha temiz ve güzel gözüksün çantamın hali. Şimdi o yüzden ben şöyle şuraya bir sık iğne yaparak bakın son artık burada sık iğnemle sıramı tamamlamış oluyorum. Şöyle tam şu yan kısma gelen kısımda çantamın yan kısmında yani duvar ön ve arkada değil şu yanlarda kullanarak yapıyorum. Burada başlangıç ve bitiş noktam olduğu için buraya kadar ilerledim. Şimdi burada bir sıra dediğim gibi ilmek kaydırma yapacağım. Onu da nasıl yapıyorum hemen şöyle göstereyim. Buradan ilmeğimi alıyorum. Tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Tüm sık iğne tepelerine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Bir sıra tam bir tur yine başlangıç yerimize kadar yapalım. Burada yine ipi saklamayı da gösteriyor olacağım. Bir sıra tamamlıyorum. Bu ilmek kaydırma işlemini tamamladım. Şimdi başlangıç noktama kadar geldim. Şöyle yine sizlere göstererek burayı da bitirmek istiyorum. Şöyle bakın hemen şöyle makasımızı alalım. Son ilmek kaydırmayı da başlangıç noktama kadar yaptım. Bir parça ip bırakıp şöyle ipimi kesiyorum. Şurada şu ipi tutuyorum. Son yapmış olduğum ilmek kaydırma buydu. Başlangıç buydu. Şuradan alıyorum arkadaşlar. Şöyle önce bir içe doğru çekiyorum. Zaten şu an hiç belli bile olmuyor iz yeri. Daha sonra şuradan tekrar batıp bu ipi de ön tarafa bir kez daha alıyorum sağlamlaştırmak adına. Bakın öne çıkarttım. Şimdi şurada uzun olan sık iğnemiz var. Arkadan yine tığımı batırdım. İpimi tekrar önden arkaya aldım. Bakın hiç belli dahi olmuyor. Bunu da içeride düğümleyip daha sonra gizleyip ucunu kaybedeceğiz.
Bunu gizleyeceğiz. Şu uçlarında açılma yaptığı için burayı hafif ısı çakmak yardımıyla da yakabilirsiniz ki akmasın diye arkadaşlar. Yani biraz gizledikten sonra onu da o şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi bir de sap kısmını göstereceğim. Saplarını nasıl diktiğimi, onları da anlatıyor olacağım. Evet, çantamız hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle hemen diğer aşamaya geçelim. Evet, şimdi çantamızın sapını dikeceğiz arkadaşlar. Ben şöyle bir yün iğnem vardı. Ona ipimi geçirdim. Şu kısmı biraz geniş bir iğneye ihtiyacımız var bu noktada. İpimiz geniş olduğu için. Şu uç kısmında bağlamadım. Bunu arkada biraz pay bırakarak dikeceğim ki arkadan en son bitirdiğimde düğüm yapıp gizleyeceğim. Şöyle yapmış olduğumu da bir kısmını yaptım, göstermek istiyorum. Bakın şöyle dolayarak, sadece sararak diktim. Çantamı katladıktan sonra kenarlarının eşit olduğunu ayarladıktan sonra dikmeye başladım. Şöyle ben sizlere pratik olarak sadece göstermek istiyorum. Eminim herkes yapabilir. Yerini belirledikten sonra şöyle, bakın şuradan başlayalım. Şöyle arka kısımdan şuradan geçeceğiz. Şunun içinden de geçiyorum. Bakın burası arkada tutuyorum. Sadece kaymaması için. En son dediğim gibi içte bir düğüm atma işlemimiz olacak. Şimdi bu ip düz olduğu için ben bunu sürekli düz dolamaya çalışacağım. Sadece buna çabalıyorum. Şöyle arkaya alacağız tekrar. İpimiz kalın. O yüzden biraz zor geçiyor. Şöyle güzel geçirebileceğim yer arıyorum. Sizler eminim kamera karşısında olmadan daha rahat yaparsanız, ben böyle aksilikler yaşayabiliyorum zaman zaman. Evet, şimdi oldu. Bakın ilkini yaptım. İkincisini de şöyle tekrar şuradan alıyorum. Sadece bakın şurada ipi şöyle düz tekrar eklemeye çalışıyorum ki güzel gözüksün bittiğinde kullanırken. Şu boşlukları bulacağız. Evet. Bakın şu iki tanesi oldu bile. Bunu 5 kere sardım ben. 5 kere sardıktan sonra şu bırakmış olduğum küçük iple de bir düğüm yaptım. Bakın burada ipleri yürüttüm ama en son temiz bir şekilde kapanış yapacağım. Temizleyeceğim yani dikkatli bir şekilde. Çanta saplarımızı da bu şekilde dikelim. Şöyle bunları da tamamlayalım. Evet, çantamı tamamladım. Şöyle kuplarımı da diktim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımda birçok farklı çanta modeli tarifi de anlattım. Yine videomun sonundaki kartlara bakarsanız belki hoşunuza giden farklı çalışmalarım da olabilir. Yine güzel çantaları birlikte örebiliriz. Kanalımın ana sayfasındaki oynatma listelerimden de yapmış olduğum farklı kategorideki örgülere de göz atarsanız çok memnun olurum. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.